Mısır piramitlerine hoş geldiniz. Bu yıl gittiğim en uygun ülkelerden bir tanesini izleyeceksiniz. Çok güzel. Allah'ım, dışarıda küçük Hindistan var. İçeriye giriyorsun, bambaşka bir diyar. Bir taksi çağırdım. Sadece $1. İnanılmaz. Bunu nasıl yaptınız? Sadece $10 ödeyerek açık büfeden yararlanabiliyorsun. Piramitlerin girişine geldik. Abi, yanına geldiğinizde ne kadar küçük kaldığınızı hissediyorsunuz. Kahire'de $20 çok rahat bir yerde kalabiliyorsunuz. Mezarın içindeymişsin gibi hissediyorsun şu anda. Bütün bagajları teker teker aradılar. Sri Lanka'ya uygun diyordum. Mısır kafayı yemiş. Şöyle söyleyeyim. Ya, humus $1.8. Mısır piramitlerinin içine hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun bu sefer Mısır ayağına hoş geldiniz. Türkiye'ye döndüğümde özellikle Antalya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan çok uyguna Mısır'a uçak biletlerinin olduğunu fark ettim. Sonra bir de baktım ki özellikle Şarm El Şeyh ile başlayan o son zamanlarda popüler ülkesinde dedim ben de bir gidip bakayım. Daha önceden, yıllar öncesinde gitmiştim Mısır'a ama sizlere o zaman hiçbir vlog yapmamıştım. O yüzden bugünden itibaren sizlere Mısır'ın Kahire kentinden başlayan bir yolculuğa çıkartacağım. Akabinde sırasıyla kadim kentleri Luxor'a kadar antik Mısır uygarlığının doğduğu yere götüreceğim. Sonra Hurghada ve Şarm El Şeyh'te de deniz, kum, güneş keyfi yapacağız. Çok heyecanlıyım. Çok böyle merak ettiğim, uzun zamandır hani gidip de size çekmek istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım yere, hazır Türkiye'de havalar da soğukken, gitmeye karar verdim. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra hem en azından Mısır'a girerken başınıza gelecek her şeyi, hem de bununla beraber Mısır'a gidecekseniz nasıl plan yapabileceğinizi yine her ülkede yaptığım gibi dünya turumda canlı canlı sizlere de göstereceğim. Hazırsanız sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Mısır seyahati olsun. Şimdi Mısır'a gitmeden önce insanın bilmesi gereken bazı kurallar var. Ne gibi? Vize gibi. Şarm El Şeyh'e uçarsak vize istemiyorlar. O turistik destinasyonu patlatmak istedi çünkü Mısır özellikle darbeden sonra. Ama Kahire'ye giderseniz vize almanız gerekiyor. Ülkeye girişte $25 verecekmişim. Akabinde Kahire'ye girdikten sonra bizi nelerin beklediğini çokça iyi biliyorum. Yine her ülkede olduğu gibi, çünkü dersime çalıştım. Birkaç gün de kaldıktan sonra dünyanın aslında en antik gemi yollarından bir tanesi olan Nil Nehri boyunca kruz yolculuğu yapabiliyorsunuz. Kafam eserse bunu yapacağım. Çok heyecanlıyım o yüzden, yani tarih konusunda da çok heyecanlıyım. Çünkü antik Mısır uygarlığına dair size aktaracağım çok güzel şeyler olacak. Uçağa doğru gidiyorum. Başlıyoruz. Fethiye'den İstanbul'a geldim. Buradan aktarmayı yapıyorum. Çok hızlı bir şekilde şimdi Kahire uçağını yakalayacağım. Gayet keyifli bir yolculuk oldu. Özlemişim uçmayı. Yaklaşık bir aydır Fethiye'de yatıştaydım. Merhaba abi. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Takip ediyorum. Eyvallah, sağ ol abi. Hem Instagram hem YouTube'da. Eyvallah, eksik olmayın. Ben de Mısır'a gidiyorum. Vallahi. Çekim ben ya. de aşırı Ramazan'dayım. Nerede? Kahire'deyim. Kahire'de mi? Evet. Ne yapıyorsunuz orada? Ben 2011'den beri orada çalışıyorum. Öyle mi? Özbekistan'a da gittim 3 yıl. Şimdi tekrardan 4 aydır beri oradayım. Gelirsen beklerim. Eyvallah, biz de gittik. Instagram'dan yazarım size. Tamam, İsmim olur. Mehmet Yıldırım. Eyvallah abi. Var mı aileye, akrabalara selam söyleyecek insan? Tabii çocuklarım var burada. 3 tane oğlum var. Öyle mi? Allah Eşim bağışlasın. var. Darısı size olsun inşallah. Eyvallah abi. Görüşürüz. Ya inanamıyorum yani, gerçekten. Dünyanın dört bir yanından izleyenler var. İyi ki varsınız. Bu benim en büyük motivasyonum, yine söyleyeyim. Dünya turumuz canavar gibi devam etsin. Uçağa geçiyoruz.
artık Mısır'dayız. Geldik. 20 derece bir hava karşıladı. Başlıyoruz. Kalabalığa bak. Çok kalabalık, bakalım. Şu anda mesela Şarm'a giderken vize yok ama Kahire'ye giderken vize almanız lazım. Arkamdaki gördüğünüz yerlerden de 25 doları basacağız ve vizemizi alacağız. Bayağı da bir sıra var. Bakalım. Yeni bir platform kurmuştuk. Beni de gezdirin.com diye. Mısır gezi kartını yakında sizlerle paylaşacağım. İleride bir gün Mısır'a gelecekseniz beni de gezdirin.com'da Mısır kartıma girin. Oradaki bilgilerimize bakın. Bütün ulaşım, uçak, vize ne isterseniz bulabileceksiniz. Çünkü burada bazen belli yere kadar anlatabiliyorum. Ve oradaki düzenli gezi rehberlerinin size çok faydası olacağına eminim. Yıllardır dünyayı gezip blog yazan birisi olarak dev rehberler hazırladık. Çok da güzel oldu. Bakarsınız. Tamam mı? Oldu. Vize bu. Bunu verdiler. Bir de şu kırmızı belgelerden verdiler. Bunu ülkeye girerken dolduracağız. Artık geçebiliriz, hadi. Ülkeye girdiğiniz andan itibaren o ülkede sizin nelerin karşıladığını tahmin edersiniz. Bizi burada bence çok felaket bir kaos, insanların birbirlerinin haklarını trafikte dahi yediğini canlı canlı görebileceğimiz bir karmaşa bekliyor olacak. Şu ana kadarki ilk izlenimim hiç de nazik değil. Ne polisi, ne sıraya giren insanları, ne de burada çalışanları. Bir ülkeye adımımızı atalım, belki fikrimiz değişir. Şimdi bagajlarımı bekliyorum. Alacağız. Buradan ayrılıyoruz. Giza bölgesine gidip orada kalacağız. Vallahi çok küçük bir havalimanı. Ülkenin başkentindeyiz. Oldukça da yoğun. Gelirseniz ineceğiniz havalimanı da burası işte. Habibi, come to Cairo diyerekten girdik bakalım ülkeye. Bagajlar geldi. Pek bir sıkıntı yok. Bu arada görüntü kalitesini fark ettiniz mi? Yeni kendime DJI'nin Osmo Pocket 3'ünü aldım. Hem mikrofon hem çekim kalitesi bayağı iyi. Dubai'de hatta denemiştim, size göstermiştim, hatırlıyor musunuz? Şimdi de bagajları kontrol edecekler, bir daha bakalım. Abi şimdi havalimanına giriş yaptık. Belki var ya 200 kişi sürekli insana taksi 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 diye bağırıp böyle çekmeye çalışıyor. Şöyle bir havalimanından çıkıyorsunuz. Şurada telefon hattı alacağınız markalar var. Etisalat'tır, Orange'dır, Vodafone'dur. Şimdi buradan bir telefon hattı alacağız. Bunu istersem online de yapabilirim. Bu e-simlerden çok kullanıyorum da. Bundan önce çok kullandım. Bir bakacağım, kıyaslamasını yapacağım ama fiyatları 3 aşağı 5 yukarı yakın gibi görünüyor. Tek istediğim şey unlimited olması, yani limitsiz olması. Çünkü ben çok sosyal medyada paylaşım yaptığım için kotalı bir şey aldığım zaman yetmiyor, dayanmıyor. O yüzden böyle sosyal medyanın sınırsız olduklarını seçiyorum. Tabii siz kararı kendiniz verirsiniz. Fiyatlar çok uygun şu ana kadar. Araştırmalarım da çok uygundu. Taksiye baktım az önce Uber'den. 1 saatlik mesafeyi arkadaşlar 7 dolara falan götürüyor. İnanabiliyor musunuz? Mısır böyle bir yer olacak gibi. Hadi bakalım. Abi bakın 1 dolar yaklaşık olarak 50 Mısır lirasına geliyor. Ve şu anda buradan bir internet hattı alacağız. 35 GB'ı sadece 588. Sanırım dünyada gördüğüm en uygun internet paketlerinden bir tanesi. Ama yine söyleyeyim, bu kotalı, ben sınırsızlarını tercih ediyorum. Burada böyle hepsi vardı. Fiyatları çok uygun. Havalimanı böyleyse dışarıdaki fiyatlar bedava olacak muhtemelen. Başlayalım. Telefonu da hallettik. Abi ülkede hiçbir şeye izin vermiyorlar girişte. Bütün bagajları teker teker aradılar. Öyle drone getiremiyorsunuz mesela. Ben bunu bildiğim için drone getirmedim. Çünkü Sezer'in drone'unu mesela Şarm El Şeyh'te almışlardı. Böyle bir askeri yönetim olduğu için Mısır'da darbeden sonra özellikle çok fazla devlet kontrolünde oluyor her şey. Zaten önümüzdeki günlerde bunların hepsini sizlerle aktaracağım. Uber'e bineceğiz. Buradan otelimize gideriz. Oteli falan gösteririm size. Çok uygun çünkü fiyatlar. Yani bu yıl gittiğim en uygun ülkelerden bir tanesini izleyeceksiniz. Şimdi sıradaki istikametimiz taksi ayarlamak. Şimdi taksiyi çağırdım Uber'den. Birkaç tanesi şerefsizlik yaptı. İşte diyor çalışmıyor diyor Uber diyor. 20 dolar falan istedi, vermedim. Sonra buraya adamlar geldi. 3 dolara götürürüz falan diyor. Muhtemelen onlar da yolda söğüşlemeye çalışacaklar. Şimdi birini buldum. 9-10 dolara gideceğimiz yere götürecek gibi görünüyor. Bakalım, şansımızı deniyoruz. Ortam bu. Hava da soğuk. Yani ben bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyordum. Daha sıcak olur diyordum. Baksanıza herkes montlu. Hello. Uber'den bir numara geliyor. Kod. Onu söylüyorsunuz. Bank code please. Yes. 45. Vay be. Gayet de güzel araba geldi. Hadi bakalım. Vamos.
Yaklaşık 1 saatlik yolculuk sonrasında Giza bölgesine geldik. Şöyle düşününüz, Sabiha Gökçen'den Boğaz'ı geçtik, karşıda bir yere geldik. Piramitleri hepiniz muhtemelen böyle çok özel bir bölgede düşünüyorsunuzdur ama bulunduğumuz Giza bölgesiyle iç içe yapılmış aslında bir bölge oluşmuş burası. Aslında piramitler duruyor yerinde de insanlar ona doğru yanaşmışlar. Ve şu anda da Giza bölgesine geldik. Burada kalacağız. Çünkü burada önce ben bir piramitleri görmek, onu yaşamak istiyordum. Çünkü günlerdir piramitleri araştırıyoruz. Bununla ilgili Netflix'te falan da birçok dizi vardı. Her yere gittiğimde yaptığım videolarda hep ne var? Orayı anlamak, bilgili ve öğrenerek gezmeyi seviyordum ya. İşte piramitlerin ne eksik kaldığını düşünüyorum internetteki çoğu kaynakta. O yüzden sadece bu gezimde Mısır gezi rehberi yapmak istemiyorum. Buranın o kadim kültürünü de aktarmak istiyorum. O yüzden başlayacağımız en doğru yer bence Giza bölgesi olacaktı ve şu an oraya geldik. Giza böyle bir yer. Abi her yer her yerde. O kadar karışık ki bir yanda tuktuklar, bir yanda kaldırımsız yollar, bakın. Bir yanda bangır bangır müzik. İlginç bir yer. Ya daha var ya gelir gelmez kaosu hissediyorsun. Havalimanında başlıyor. Bak şu arabaya bak mesela. Her yer her yerde arabalarda. Bunun da sebebi çarparlarmış arabaları. Hiç de gidip bakmazlar, umursamazlarmış. Dünyanın en gürültülü ikinci şehri diyorlar. Buraya bakalım. Girişinden de anlayacağınız üzere. Yani bilmiyorum, ben şu anda mikrofonla çekiyorum. Şu an oradan duyuyorsunuz. Pek ses yok gibi gelebilir ama gecenin saat 10'unda çatır çatır korna sesinden zaten hiç düzen yok. Yollarda çizgi mizgi hak getire. Böyle bir kaosun içinden akıntıya kapıldık şu anda. Herkes bir yerden bir yere, otobanda bile insanlar yoldan karşı karşıya geçmeye çalışıyordu. At arabası çıktı şimdi de. Küçük Hindistan gibi. Julia Roberts'ın var ya Dua Et Sev filminde bir anda Hindistan'a ışınlanıyor. Akşam onu hissettim şu anda. Evet. Alan. Şöyle bir otel buldum. Gold Pyramids diye. Mahallemizin sokağı bu şekilde. Şimdi burada ne oteller de var. Tabii gecelik 1000 dolara, 1500 dolara da yer bulabiliyorsunuz. Çok ilginç. Ama genel anlamda Kahire'de 20 dolara çok rahat bir yerde kalabiliyorsunuz. 30 dolara orta halli, 50'ye falan da iyi bir yerde konaklayabiliyorsunuz. Ben de böyle temiz, yorumlara da baktığımda böyle keyifli bir yer bulduğumu düşündüm. Hemen arkası piramitler. Onu sabah artık görmeye başlayacağız ama şimdi buraya kadar geldik, o kadar yol çektik, bir şeyler yiyelim. Ve bir de şansımız varsa güzel bir kafe bulduğumu düşünüyorum. Piramitler bakalım nasıl gözüküyor. Yolda gelirken ışıklandırmamışlardı ama belki şansımıza ışıklandırırlar. Şimdi yine Uber'den bir taksi çağırdım. Beni şurada bir restorana götürecek. Sadece arkadaşlar 1 dolara. Hadi geliyor. Geldi. Buradaki içtiğim taksi birazcık daha düşük modeli çıktı. Seçebiliyorsunuz ama önceliklendirebiliyorsun falan, böyle bir dünya öncelik şeyi var Uber'in içerisinde. Çok iyi bu sistem ya. Yemek yemeye gidiyoruz. Abi klasik bir Arap akşamı, her yer yaşıyor, görüyor musunuz? Restoranlar, kafeler, sokaklar yaşıyor. Canlı canlı görüyorsunuz bak. Şurada ekmek yapan bir abim var, fırın gibi. Sokaktan alıyorsun direkt. Dışarıda bakın etleri kesiyorlar. Bu etleri genelde taze olduğu için dışarıda tutarlar Afrika'da. Birçok yerde görebilirsiniz. Burada da ilk izlenimim sokakta bildiğin eti parçalayıp sattıkları. Uzun zamandır bunu görmemiştim. Yani Sri Lanka'da bile böyle bir şey yoktu. Sokakların altında yaşayan çocuklar var. Yazık ya. Şuraya bakın. Yani arka taraf piramitler, insanlar burada köprünün altında yaşıyor. Thank you brother. Mekanın ismi şu. Zeira Elite. Buranın puanları falan yüksek. Manzarası falan da güzeldi. Ve gelip bakalım nasıl bir yermiş. Yani bu sene gittiğim en ucuz restoranlardan birine geldim. Gerçekten hani ben Sri Lanka'ya uygun diyordum. Mısır kafayı yemiş. Şöyle söyleyeyim. Yani humus 1.8 dolar. 2 dolar bile değil. Tek bir örnek verdim size. Ördekli bir şey var mesela. 8 dolar. Köfte 7 dolar. Taze sıkılmış meyve suyu da 1.8 dolara falan geliyor. Gerçekten inanılmaz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bulunduğumuz yeri size bir göstermek istiyorum. Bakın böyle çok şık bir restoranın terasındayız ve arkada şu an göremeseniz de Mısır piramitleri var. 3 tane göreceğiz yarın gündüz inşallah. Ve onun şu an yanındayız. Ona bakarak yemek yiyeceğiz.
Bu Arap ülkelerin hiçbir tanesinde aç kalmazsınız neredeyse. Çünkü bakın abi bizdeki gibi ekmek varsa aç kalmak mümkün değil zaten. Şöyle bir baba ganoush geldi. Bizdeki gibi. Çok güzel görünüyor. Arap ülkelerinde en sevdiğim, yani nereye giderseniz gidin çok güzel humus yiyebiliyorsunuz. Ben bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Yorgunluğu fark ediyorsunuzdur. Şöyle bir ekmekle bakalım. Şöyle bir zeytin ve baharat karışımı bir şey yapmışlar. Çok güzel. Ben normalde humusu çoğu yerde beğenmiyorum. Ama bu ülkelerde dediğim gibi harika. Süper başladık. Salata ve köfte ve tavuk söyledik. Şiş tavuk. Köfteleri bildiğiniz bizdeki kebap gibi oluyor daha çok bu ülkelerde. Ama baharatı çok az kullanıyorlar. Görüyorsunuz zaten bak içinde daha böyle sade. Şöyle. Baharatsız köfte. Pilav. Tuzu var ama yağı çok yine az. Ama güzel. Beğendim bunu. Arapların yaptıkları en iyi şeylerden bir tanesi. Dubai'de de söylemiştim. Tavuk. Tavukları çok iyi yapıyorlar. Böyle bir şiş tavuk geldi. Güzel. Böyle marine etmiş. Ağzınızda eriyor ha. Çok iyi. Bu gece de aç kalmadık. Akşam gayet güzel bir yer bulduk. Vallahi yemek fena değildi. Doyduk. Karnımız en azından doyunca birazcık böyle enerji geldi. Zaten seyahatlerin böyle ilk günleri yorucu geçer. Böyle bir çantayı otele atana kadar uğraşırsın. Yeni bir yere gittiğin için de geç kardeşim. Thank you. O yüzden thank you adam. Yani o kadar yorulursun ama sonra bir enerjiyi aldıktan sonra kendine gelirsin. Bak biraz tırsmadım değil. Eleman kafası güzel gibiydi değil mi? Yani sokaklarda çok pis ya. Sokakları göstereyim mi abi size? Her yer çöp. Her yer. Bir yere gidiyoruz. Şurada Marriott Otel'in bir bahçesi var. Güzel görünüyor. Böyle bir yürüyüşe çıktık. Hadi bakalım. Otelin girişine giderken bak piramitleri görüyor musunuz? Şansımıza yine şaşırmadım. Deniz Pehlivan'ın şanssızlığı. Bir aydınlatma bir şey yok. Böyle karanlıkta görünüyor. Sabah nasıl bayağı doyacağız, göreceğiz geze geze. O yüzden isyan etmiyorum. Gidelim bakalım otelin barının olduğu yer falan bayağı güzeldi. Fotoğrafları falan çok beğendim. Ülkede insanlar aylık 100 dolara geçinmeye çalışıyorlar. Dışarısı çöp içinde. Bir yanda sadece şu ışıkların arkasındaki sokakta bunlar oluyor. Ve içeride böyle Marriott Otel'in ihtişamına bakın abi. Ya ben normalde bu otelden yer ayarlayacaktım. Yer yoktu. 1300 dolar geceliği buranın. Bak abi ama hani gündüz yine çekerim buraları. Şuranın güzelliğine bakın. Piramit manzaralı bir tesis kurmuşlar hemen şurada. Ve akşamının renk ahengini çok beğendim. Başka bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz ama aynı zamanda bir Arap ülkesine geldiğinizi size hissettiriyorlar resmen. Belki inanmayacaksınız ama böyle bir otelde bir şişe şarap 1300 Egyptian Pound'a geliyor para birimlerine. Yani 25-30 dolar. Bir kadeh şarap da yaklaşık olarak 6-7 dolara denk geliyor. Bu kadar iyi bir yerdeyiz. İçeriye girdiğimizde de ilk böyle bir şey olduk. Şaşırdık yani. Çok hoşuma gitti. Yalan söylemeyeyim. Hani konaklama için de muhteşem bir yere benziyor burası. Gündüzünü de gösteririm. Öyle bugün şimdi burada biraz keyif yapacağız. Dinleneceğiz arkadaşlar. Dünyanın her yerinde yaptığımız gibi hem yiyoruz hem içiyoruz hem geziyoruz hem deneyimliyoruz. Sabah da böyle artık piramitlerin etrafındaki Giza bölgesinde uyandığımda size ilk izlenimlerimi göstermek istiyorum. Çünkü bizi yarın sabah çok kaotik bir gün bekliyor hazırsanız. Şimdilik bize hadi artık iyi akşamlar olsun. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Çok serin bir Mısır sabahından dün akşam baygın uyudum. Sabah uyandığımda beni böyle bir sokak manzarası karşıladı. Yine her yer her yerde. Ulan dedim acaba sokakları falan temizlerler mi? Hiçbir şey yaptıkları yoktu. Şurada bakın polisler bekliyor. Her yerde polis, asker görüyorsun. Piramitlerin de manzarasını sabah sabah şöyle bak ucundan gördüm. Şimdi piramitlere giriş yapmaya başlayacağız. Bir de önce güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra akabinde piramitlerin içerisinden gezerek size her şeyi anlatacağım. Hadi bakalım. Size iyi seyirler. Kaos başlamış.
bildiğin böyle özel bir bölgeye girdik. Polislerin, askerlerin olduğu tek tek arabaları kontrol ediyorlar. Çünkü onların en turistik noktası burası ve ülkede darbeden sonra özellikle çok ciddi bir, tahmin edersiniz, kontrol mekanizması var böyle. Ya bunun benzerini İran'da da görmüştüm mesela. İran'da da her yerde kontrol falan ediyorlardı. Bunun sebebi İran'daki yönetim sistemi, burada da darbeden dolayı ama. Şu an yine bir tane daha güvenlik kontrolünden geçeceğiz. Bak arkamda. Polis, asker var burada da. İnanılmaz. Turistik yere mi geldik? Güvenlik önlemlerini geçmeye mi? İkilemde kalıyor insan. Piramitlerin girişine geldik. Bakın arkada görüyorsunuz piramitlerin hepsini şimdi gezeceğiz. Ama her yerde böyle at arabalarıyla ulaştığınızı bir göstermek istiyorum sizlere. Bir yanda da böyle tutlar var. Hindistan'dakiler gibi. Buralara nasıl gelmiş bilmiyorum. Ama bir önce kahvaltı yapıp kenti tepeden görmek istiyorum. Şurada bir yer buldum. Hem güzelmiş puanı hem de böyle piramitleri görerek kahvaltımızı yapalım. İşte buralar geldiğinizde bunları biliyor olmanız lazım. Buralar kolay değil gezmesi. Yani bir Avrupa'daki kadar rahat gezemezsiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Piramitlerin karşısında bulduğumuz restorana bak. Yeni yıl partisinden yeni çıkmışlar. Allah'ım, dışarıda küçük Hindistan var. İçeriye giriyorsun, bambaşka bir diyar. Yani gerçekten bu kadar hayatı içine dahil etmezsiniz ya. İnsan piramitlerin girişini temizlemez mi ya? Bu ülkenin en ünlü yeri ya. 2 kişi fırça alsa temizler, yemin ederim. Buranın kültürü olmuş resmen. Beni şu ana kadar en çok irite eden şey de bu oldu zaten. Fotoğraflarını falan gördüm. Manzarası çok iyiydi. Ulan çok güzel. İşte bu ya. Oo, baksana. Canlısı felaket güzel değil mi? Yüzümdeki mutluluktan şu an Mısır piramitlerini gördüğümde bütün o etraftaki kaosu ne kadar hızlı unuttuğumu fark etmişsinizdir. Buraya karşı kahvaltı yapmak çok güzel olacak. Büyük piramitlerin hepsini böyle net bir şekilde görebiliyorsunuz. Onlar erkekler için yapılanlar. Küçükler de kadınlar için yapılanlar. Şimdi onların hepsine girdiğimizde öğrenerek gezeriz zaten. Ama şu karmaşaya bakın. Şehri resmen piramitlere kadar dayamışlar. Şuradan sonra da piramitlere gidiyorsunuz yürüyerek. Önce hadi gelin bir kahvaltımızı yapalım. Piramitler bir yere kaçmıyor. Bu geldiğimiz restoranda sadece 10 dolar ödeyerek açık büfeden yararlanabiliyorsunuz. Sadece 10 dolara. Düşünebiliyor musunuz ya? Ve neler var, bakın buradaki meyvelerden alabiliyorsunuz. Yoğurtlar var. Şurada da açıkta meyveler var. Şurada bizdeki böreğe benzeyen bir şey var. Burada ekmek bölümü var. Yumurtalar var. Bu neymiş? Fasulye İskenderiyesi gibi bir şey. Domatesli yumurtalar var. Gulaş yapmışlar. Nasıl gulaş ya bu? Peynirli börek. Şurada da Davut Paşa kofta. Zamanında buralara hakimmişiz. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yerlerden de Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkeleri. O yüzden çok tanıdık şeyler de duyabiliyorsunuz kulağınızda. Türkçenin Arapçadan çok etkilendiği kelimeler de var. Dil çok farklı olsa da bazen böyle tanıdık kelime duyunca en azından anladım diyorsun. Benim kahvaltıdan beklentiye bak. Bayağı iyi. Yani ekmek var, meyve var, yoğurt var. Ama yine söylüyorum, dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi zengin kahvaltı beklemeyin. Bu şekilde artık idare edeceğiz, güne başlayacağız. Afiyet olsun. Ali. Çok güzel. Çok güzel. Abi 50 dolar para bozduracağım. 1 dolar 50'den bozacağım böyle. 2500. 5 dakikada bekliyorsun. 2,400 pounds. Gittiğimiz yerde para sıkıntı olacak. Sabah para bozduramadık. Şu 200'leri üzerinde yine heykeller var. Arkada Arapça yazan bir şey var. Hiçbir fikrim yok çünkü ya. Ve 200 pounds yazıyor. Niye pounds yazdığını hala bilmiyorum. Öğreneceğim zamanla ama Mısır parası gibi düşünürsün. Bizdeki lira gibi ya da işte peso gibi düşünürsünüz ya. Bunlar da pounds. Paramız da var. İçeride rahat edebiliriz. Gideriz hadi gel. Piramitlere yürüyoruz şimdi. Gireceğiz içeriye. Normalde bu at arabalarıyla da gezebiliyorsunuz içeride parasını anlaşıp, ama biz sıcakta bu hayvancıkları işkence etmek istemiyoruz. Kokuyu size anlatamam ya. Gerçekten gerçekten var ya, beni Mısır'a Turizm Bakanı yapın lütfen. İlk önceliğim kesinlikle etrafı temizlemek. Yani dünyanın 7 harikası, küresel bir miras bu şekilde dışarısı olmamalı diye düşünüyorum. Sonuçta bu bütün insanlığın sahip olduğu bir eser
ve zaten yıllar geçtikçe de mahvedilmiş. İçeriye gidince hepsini anlatacağız. Şimdi içeriye gidiyoruz. Burada bir araba bulduk, şimdi tuttuk. Bu arabayla içeriye gidip gezmeye başlayacağız. Abi girişe geldik. Arabadan iniyorsunuz, böyle yürümeye başlıyorsunuz. Direkt zaten en büyük tapınağın olduğu noktadan girişi şuradan yaptırıyorlarmış. Şimdi biletlerimizi alacağız. İçeriye girdiğinizde sadece bu tarihi bölgeleri gezebildiğiniz gibi isterseniz piramitlerin içine de girebiliyorsunuz. Veya piramitlerin etrafından böyle develerle turlara katılabiliyorsunuz. Panoramik bir görüntüyü izlemek istiyorsanız. Şimdi hepsini yapacağız. Sonuna kadar izleyin. The Pyramids of Giza. Bakın önce hikayeyle başlayalım. Dünyanın en uzun nehrini görüyorsunuz. Dünyadaki kuzey yarımküredeki güneyden kuzeye akan tek nehir burası. Ve bu nehrin boyunca bütün Mısır şehirlerinin kurulduğunu görebiliyor musunuz? Bakın yukarı İskenderiye'ye kadar gidiyor. Şurası Kahire. Aşağıda da Asvan ve Luxor kentleri var. İşte özellikle birçok bu piramitlerin kayaç yapısının, bu taşların bu nehir boyunca taşınıp buralara, Kahire'ye kadar getirildiği söyledi. Bu haritayı anlamadan Mısır planı yapamazsınız. Çünkü Mısır'da sadece Kahire yok. Daha bu şehirlerin birçoğuna gitmeye çalışacağız. Onları da anlatacağım. Yine dünyanın her yerinde olduğu gibi harika bir gezi rehberleri serisi sizleri bekleyecek. Şimdi bilet alacağız. Şimdi bileti aldık. Buradan direkt bu en büyük piramidin içerisine, Keops piramidinin içerisine de girebileceğiz. Kişi başı 30 dolar verdik. Zaten şehirde yapılacak en önemli aktiviteye en çok para verdiğiniz yer bu durak oluyor. İçine de girmek istiyordum çok. Yıllar önce de girmiştim. İçeride pek bir şey olmasa da o tecrübeyi yaşamak çok güzeldi ama hiç YouTube videosu yapmamıştım. Bu videoda en azından Mısır piramitlerinin içinde ne varmış onu da göreceksiniz. Hadi gidelim. Biletleri aldık, içeri giriyoruz. Mısır piramitlerinin içine giriyoruz. No foto, no foto diyor güvenlik. Bırakın abi artık şu foto işlerini ya. Burada foto çekmeyeceğiz de nereye çekeceğiz? Saçma sapan sanki bir kontrol sistemleri var da. Gerçekten daha şu ana kadar girdiğim bir tecrübemin özetini söyleyeyim. Burası başka bir gelişmiş ülkenin elinde olsa var ya, ilk onu hissediyorsunuz biliyor musunuz? Öttürürler yani burayı güzelliğiyle. Burada biraz zor ayaklarının üstünde kalmış. Zaten yıllarca talan edilmiş buralar. Define avcılarının her yeri soydukları bir yer olmuş. İngilizler bile Sphinx heykeli var ya, dünyanın en büyük heykeli. Birazdan sizi götüreceğim. Onu sakalını alıp British Museum'e götürmüşler. Falan filan diye böyle devam eden aslında bir sürü mücadele yaşamış Mısır piramitleri. Abi yanına geldiğinizde ne kadar küçük kaldığınızı hissediyorsunuz. 3000 küsür sene dünyanın en yüksek yapısı olarak bilinmiş. Bu en büyüğü Keops. Arkada Kafre var. Sonra da Mykarinos. Bu en büyük baba. Yani büyük baba gibi düşünün. Ortadaki baba, en ufağı da çocuğu için yapılan. Ve öyle ki bu piramitler yaklaşık olarak 2 milyon blok taştan oluşuyor. Dünyanın ayakta kalan tek 7 harikası. Yapımı 30 sene sürüyor. 30.000 civarı insan çalışıyor. Köle değil bakın. Bunlar o zamanın zengin ailelerinin aslında kendileri için yaptırdıkları, Tanrı gibi göründüklerini de düşünenler var. Tanrı için yaptırdıklarını düşünenler de. Ve burada bu yapıları yapanlar köleler değil arkadaşlar. Piramitleri yapanlar aslında maaşlı çalışan, o kentlerde çalışan insanlarmış. Şimdi en büyüğünün içine hemen girmek istiyorum. Sonra etrafında dolaşırız bakın buralarda. Buna girebiliyorsunuz çünkü. Buna ekstra para verdik. 30 dolar civarında. Sırf içini de görmek istediğim için. Sizlere de göstereceğim Mısır piramitlerinin. Bakın içinde ne var. Bakın alt kısımlarını görüyor musunuz? Bu kayaç yapısından, taştan, granitten yapıyorlar. Bakın önce alttaki tek katı yapıyorlar. Sonra 2, sonra 3 diyerekten katlar gidiyor. Ve düşünsenize bunun her biri 2,5 tondan başlıyor. 15 tona kadar gidiyor. Yani yanına geldiğinizde şöyle bir baktığınızda ulan diyorsun, uzaktan göründüğü gibi değil. Bir insan boyu kadar hepsi arkadaşlar. Abi bak şunu diyorum mesela, bak bunu nasıl birbirine kesip bütünleştirdin?
Bunun size muadillerini Peru'da Machu Picchu'da anlatmıştım. Cusco kentinde. O videomu izlemeden de bu taşların mucizesini pek idrak edemeyebilirsiniz. Orada da çünkü çok çılgın şeyler yapmışlar ama o tabii yakın dönemlerde. Bunu sen 5000 yıl önce nasıl yaptın? Baksanıza şu kesmelere. Hepsi birbirine bütünleşiyor ve bir şekilde simetrik bir şekilde gidiyor. Şuradan baktığınızda da ve yıkılmıyor. Bir şekilde taşıyor. İnanılmaz. Şu kapı kapalıymış. Bakın normalde şuradan gidiliyor. Ana kapısı piramidin içine girilen ama o kapalı. Başka bir kapı varmış. Oradan giriyoruz şu anda içeriye doğru. Hani siz şu anda bir taşlar, sütunlar, blokları görüyorsunuz. Ama buranın astrolojik olarak da o kadar önemli değerleri var ki mesela kralın ölüm ve doğum gününde onun mezarının odasına güneş ışığı giriyor, ay giriyor. Bunları hesaplıyorlar. Matematikte de çok iyiler. O yüzden hani yakından geldiğinizde heybeti etkilediği kadar arka plandaki hikayeleri de çok iyi. Hala nasıl yapıldığı bilinmiyor, düşünsenize. Bunun bileti buraya girmek için ayrı 1500 Egyptian Pound verdik. İçeriye girişte 700'dü. Toplam 2.2'ye geliyor. Yani kişi başı 45 dolar falan. Hadi bakalım artık sıra bitmek üzere. Birazdan piramitlerin içindeyiz. Vay çok heyecanlı. Abi dağa girmiş gibi hissettim. Bir anda hava da gitti değil mi? Şu an bildiğim bir karanlık dehlizlerin içinden geçtik. Belli yerlere şöyle ışıklar koymuşlar. Ve aydınlık yoldan yürümeye başladık. Dışarıdan ayrı bir taş işçiliği var. İçeride ayrı bir tüneller var. Ve buradan mezarlara gidebiliyorsun. Yani bunu sen 5000 sene önce nasıl planladın be kardeşim? İçeride ilerlemek çok zor. Bugün de buranın tatiliymiş. Cuma, cumartesi günleri. Halk da çok gelmiş. Öyle kaldık bekliyoruz. Ha gayret. Merdivenli kısma geldik. 100 küsür metrelik bir yapı olduğu için içeride artık şeyi hissediyorsunuz yukarıya doğru çıktığınız ama ilk defa merdivenli bölüme ulaştık. Buradan odanın olduğu yere çıkılacak. Ama yani o kadar yoğun ki kaç dakikadır olduğumuz yerde bekliyoruz şu anda. Abi şimdi en heyecanlı kısma geldik. Resmen böyle yamaca çıkar gibi bir tepeye çıkmaya başlıyoruz. Ya şunu bir piramit değil de bir dağdaki mağaraya benzettim. Bakar mısınız şu işlemelere? Bunu nasıl yaptınız, getirdiniz ya? Abi şuraya bakar mısınız? Resmen bir dağın yamacına tırmanıyoruz şu anda. Mısır piramitlerine hoş geldiniz. Şu anda yukarıya çıkacağız bakalım. Bu şekilde mi çıkılıyormuş? Ben peri bacalarına çıkıyor sandım. Sana kaç metre daha gidiyor yukarıya doğru. En az 30-40 metre daha çıkacağız. Görebiliyor musunuz? Bakın şu köşeden. Gerçekten klastroferiniz varsa Mısır piramitlerinin içine çıkmayın. Hem havasız hem bir mezarın içindeymişsin gibi hissediyorsun şu anda. İnanılmaz. İnanılmaz. Bunu nasıl yaptınız? Şu an ayak parmağıma kadar terledim. Bildiğin sürünerek çıkıyorsun. Ama bu heybet artık var ya Arapların bağırmasından 2 günde şiştim. Onlardan başka gürültü yapan yok. Yani insan ilk girişte bir şey anlamıyor. Sonra içeriye girdiğinde piramitlerin o havasını hissediyorsun. Şu simetriye bakar mısınız ya? Bunu adam 5000 sene önce kesip yaptı. İnanılmaz bir zamanda yolculuk. Kesinlikle bu gezegenden değilmiş antik Mısırlılar. Bunu burada içine girdiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Hanımlar beyler, Mısır piramitlerinin içine hoş geldiniz. Harika. İnanılmaz. Bakın en yukarıya kadar çıktım. Bir yokuşu hissediyor musunuz? Yokuş var. İşte bu şekilde.
Şimdi şu tünelin iç kısmına gireceğim. Sürünerek resmen yine odaya gidiyoruz. Firavun'un mezarının odasına hoş geldiniz. Hava dahi alamıyorsun. Nasıl koku? Hava dahi alamıyorsun. Felaket. Buradaydı mezarı vakti zamanında. Şimdi Mısır Müzesi'nde tutuyorlar. Orada gidip mumyalanmış halini görebiliyorsun. Odanın iç kısmı da böyle dikdörtgen şeklinde, çok geniş dikdörtgen kesimleri görüyorsunuz tavandaki ve yanları da bu şekildeymiş. Yine kusursuz bir adamlar işçilik. İçerisi o kadar havasızdı ki böyle insan bir hani karbondioksiti hissederek içeride nefes almaya çalışıyor. O yüzden çok kalamıyorsunuz, terliyorsunuz da havasız bir yer. Şimdi geri dönüyoruz. Yine de farklı bir tecrübe ya. Uzun zaman sonra heyecanlandığım bir yolculuk oldu en azından. Değer mi? Değmez. Bir daha yapar mıydın? Yapmam. Siz gördünüz işte, gerek yok. Hani dışarıdan görmek ya da buradaki Kahire'de sizi götüreceğim bir sonraki bölümde. Egyptian Museum'da bu piramitlerin ve firavunların hikayelerini dinleyerek gezmek çok daha katma değerli. Ben yine rezilliği çektim. Kararı vermek size kalsın. Bu arada bu biletlerin her şeyin detayını, nerede kalacağınızı vesaire ben yine dünya turumun her yerinde yaptığım gibi açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Özellikle bilet konusunda gelmeden önce alın. Sıra falan çekmeyin diye bildiklerime kadar aktaracağım. Zaten bizim platformda da duyuracağım detayları. Güzel. Bu da bitti. Şimdi bu piramitlerin etrafında ve çölün oluşturduğu bölgede gezelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.